İran'da süregelen yolculuğumun 45. günü ve yol arkadaşım Mehmet'le beraberliğimizin 1. haftasındayız. Her şey aslında Mehmet'in bana yönelttiği bir soruyla başlamıştı. Sanırım bulup bulabileceği en ücra ve en köhne köşesiydi İran'ın. Uçsuz bucaksız dağların arasında var demeye ikna olmak için orada var olmak gerekirdi. Öyle bir köy vardı. Epey uzakta, epey zorlu yolların sonunda. Bu köye gitmek ister misin? Şu anda İran'ın Çahar Bahtiyari eyaletinde köylerinin olduğu bir bölgedeyiz. Dün geceyi bir Bahtiyari ailesinin çadırında geçirdik. Bu geceyi de Lorların yaşadığı güzel bir köy. Farklı, alışılagelmişin dışında olan bir köy. Ser Agai Seyit adında bir köye doğru yolculuk yapıyoruz. Otostopla gidiyoruz. Oraya ulaşım çok kolay değil. Konumunu biliyoruz. Yola çıktık. Otostopla o bölgeye doğru gidiyoruz. Yaklaşık 40-50 kilometrelik bir yolumuz var. Köy, toprak yollardan gideceğiz ve bu geceyi de Saragai Seyit köyünde geçireceğiz. Yolumuz var. Göreceklerimiz var. Şimdiden size bu bölümde iyi eğlenceler ve iyi seyirler dilerim. Burada sıvırmış. Anlamıyorum ki. Alacağızmış. Saragai Seyit. Hastaymış. Ha? Ben hastaymış. Yok iyiyim. Hubem. Evet. Müteşekkirim. Selameti. Sizinle konuşuyordum. Amcam geldi. Sağ olsun, hasta mısın, iyi misin diye sormak istedi. Bu arada 1,5 aydır İran'da seyahat ettiğimden dolayı baya böyle bir nasılsın, iyi misin, biliyorum, bilmiyorum, nerelisin, nereden geldin gibi böyle basit, simple kelimeleri, cümleleri öğrendim. Çok kolay bir şekilde çünkü Farsça bizim Türkçemizle çok benzer ve bayağı böyle bir ortak kelimemiz var. O yüzden hal hatır sorup hoş beş edebiliyoruz. Selam. Selam. Yok. Selam. Selamünaleyküm. Afşar. Tamam. Neresi? Aile memnun. Bineceğimiz arabanın güzelliğine bakar mısın? Bu avareleri bu kadar mutlu yapan ne? İnsanın daha önce hiç gitmediği, bir bekleyenin dahi olmadığı yere varmaya çalışmasından bu denli keyif alabilir miydi? Neydi ki bu çilekeş hali bu denli keyifli yapan? Zaman kavramımızın olmadığı bu yol hayli uzun. Her an yeniden başlıyoruz. Geldik. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Hubam, Hubi. Hüdafız. Ya köy bayağı eski yani. Hala köyün içinde bu şekilde çadırda yaşayanlar dahi var. Ablamız orada ateşin de ocağında çay pişiriyor.
Şu anda o bölgeye varmadık. Onun yolu üzerindeyiz. Daha böyle bir 40-50 kilometremiz var. Ama bu kırsal bölge şimdiden bu kadar kırsallaştıysa burayı ben tahmin edemiyorum şu an. Gidip göreceğiz. Öğlen saati, güneşin bağrı. Bayağıdır bekliyorduk. Sonunda durdu. Yaklaşık 40 kilometre kadar bu şekilde gördüğünüz taşlı topraklı yollardan gideceğiz. Ulaşması gerçekten pek de kolay olmayan bir köye doğru gidiyoruz. Fena toz. Aga nereye gittin? Vallahi. Sarıgay Seyit yolu bu mu? Bu servis gibi bir şeymiş. Nevi dolmuş servis gibi bir şeymiş. Ablalar burada inecek. Bizim yolumuz şu tarafta, zannedersem buraya kadar getirdiler bizi. Bu arada bölgenin yöresel kıyafetleri, hanımlar genel olarak siyah giyiyor. Erkekler Hayırlı olsun. böyle. Hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Ne güzel ya. Dağın başında böyle güzel kıyafetler giyiyorlar. İran'da her bölgenin kendine ait yöresel kıyafetleri var. Buranınki de bunlar. Dağ başı mağ başı demeden bu güzel kıyafetleri giyiyorlar burada. Ne diyor? Yok. Ha, evine buyur ediyor bizi. Aha. İsmi Çi. İyi, ben Ha. Aziz. Aziz. Aziz Aga. Aziz Aga. Bale. Ben Mehmet. Muhammedi. Ya Muhammed'i. Ben Nurgul. Morgu. Nurgul. ببینید که آماده هستیم ماشین بیاد. Aa, آماده هستیم چی بفرمایید. selam. Selamünaleyküm. بریم بشین. Tamam. بریم بشین ببینم. Selamünaleyküm. چه Abçı. بشین؟ Selam. ببین. آماده هستیم چون با اینجا راه بشین. خب. چه خبر؟ Tabii. خوبی؟ Türkiye. ها؟ Türkiye. ترکیه؟ Ya İstanbul. Türkiye. این بچه استانبول و بچه ترکیه. بخوره ابزونی من بخورم. Selam. Cihan, Harici. Cihan Gerdim. Cihan geldi. Cihan geldi. Osman Gerdişler. İdan doğru zaman ya. Siz Bahtiyari Lori. Ne Bahtiyari? Bahtiyari. Aa. Memnun. ما بختیاریم. بختیاری Bahtiyari. Ha. Okay. Bahtiyari yabancısı olmadığımız bir kelime. Bahtiyariler yani bahtiyar olan insanlar anlamına geliyor. Aga Said. آقا سید. Aga Said. Lur halkına ait bir aşiret topluluğu. Bahtiyariler hayatlarını çadırlarında hayvanlarıyla Zagros dağlarında geçiriyor. Yılda 2 defa bahar aylarında 300 kilometrelik bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Hayvanlarıyla beraber aldıkları bu göç yolculuğu epey zorlu. Aldıkları bu göç yolculuğu tabii ki de onları göçebe bir toplum yapıyor. İran'ın başta gelen göçebe toplumlarından birisi de Bahtiyariler. Başlarına geçen her bir hükümet onları topluluğa adapte ettirmeye çabalasa da Bahtiyariler bu duruma direnip yüzyıllardır atalarından süregelen yaşam stillerini koruyorlar. Özgün ve kendin olmanın önemini asimile olmamış bu insanlarla oturup tanışmamla bir kere daha pekiştirebiliyorum. گرم خود نه O ne için? چی ستاره؟ O kadar karıştırma diyor. Değişik bir şey içiyor. Kahveyi pamukla bu şekilde demliyor. İngilizce. Süzüyor. Yo Türkiye mesaj atacağım. Mesaj. Mesaj. Abinin çok değişik yöntemleri var. Burada demiri Ulaşım, araba ısıtıp dibini biz- elindeki macunla böyle çekiyor.
Değişik Masaj, bir masaj. sigara içme yöntemi. İngilizce var. Artık hani sigara mı Masaj ne bu? nedir Masaj mı? bilmiyorum ama Ego payam da merci. kahveyi de bu şekilde süzüyor. Alas mı azmi ne ses ne bu? Peynir ha peynir. Nan. Nani mehalli. Nani mehalli. Ha ha. Sen mi yaptın? Sen mi? Ha ha ha. Maşallah. Burada. Ama İyi iyi. Ha, maşallah. sen Ha, ha, yaptın ha. maşallah. Deste dernek var. Sen Deste nerede? dernek var ya aynen. Burada Fotoğraf yufkanın içerisine böyle peyniri ve üzümü bu Ha, ya şekilde. piyazdan bir al. Tarif konu koşu. Piyaz. Piyaz. Piyazdan bir al. Garip filme geldi. Ne var? Nana. Ne ne? Mersi. Ben şekilde. ot pişmeye gidince yiyordum ben de böyle üzüm peynir. Üzüm peyniri. Ha. Ben ilk defa burada gördüm. Usenleri şöyle. Peynir harbi peynir. Çok güzel. Kendi hayvanlarının sütüyle yaptıkları peynir bu. Sedafız. Sağ olasın. Sağ ol. Goodbye. Bye bye. Allah şefkatine süsü diye kodlar. Abi bizi davet etti, çay içirdi, karnımızı doyurdu, ekmek verdi sağ olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mersi. Hüdafız. Bye bye. Bye bye. Ulan bu kadar ballı mı olur ya? Şuraya iner inmez bulduk arabayı. Hadi çık. Ulan bu kadar ballı olur mu? Çadırlarda kalanlar göçebeler oluyorlar. Yılın belli dönemlerinde bu bölgede, yılın belli dönemlerinde başka bölgelere göç ediyorlar. Yer değiştiriyorlar. Şu anda da burada yaylalarda, dağlarda yaşayan bahtiyari insanlar. Aga diyor ki otobüs var, otobüsle gidin. Bizi burada bırakıyor. Minibüs yok. Minibüs. Ha, az hemen cadde mi yamir? Tamam. Tamam. Bir saat sonra. Bir saat. Dü Yek saat. Do ya yek. yek. Tamam. Ya dü ya yek. Ya do ya yek. Tamam Okey. ya. Benim xune, benim inca. Okey. Benim nahar inca xunum. Ha mersi mersi. Müteşekkir. Memnun. Memnun. Na zahmet. Na zahmet. Ne, benim xune. Ne? Nahar mi korin bad miri. İyi vur. Hup hup. Öbe. Buradan. Abzolsun ne verim he? Ege xune. Thank you, yani memnun. Hey, çe baba te şerit. Hoppa. Ha maşin geçiyor. Ne mira? Aga sayet na. Ne? Ne? Okey. Otobüs. Otobüs. Yek dü. Ha. Tamam. Yek saate dü saate otobüs var. Bu market. Shop. Yes. Market. Ha. Dağın başında. Neler varmış bakayım merak ettim. Burada sakız var. Sakızlar var. Kek var, çikolata var. Pil var. Böyle ufak bir market. Gider mi bu? Yaklaşık 3 saattir bu marketin, bakkalın olduğu yerde bekliyoruz. Ne gelen giden var. Yani daha doğrusu gelip geçen arabalar var ama gideceğimiz köye gidecek araba yok. Hepsi biraz öteye, az öteye falan gidiyor. Oralara gitsek oralarda kalacağız bu sefer. Otobüs varmış. Normalde bu saatte gelmesi gerekiyordu. Bundan yaklaşık 1 saat öncesinde gelmesi gerekiyordu. Ama maalesef şu anda giden ne otobüs var ne de öyle bir araba var. Bayağıdır buradayız. Bugün gelmeyecek diyenler var. Bakalım, bilmiyoruz. Bir umuttur bekliyoruz. Otobüs gelmezse o bölgeye kolay kolay giden bulamazmışız. Zaten şöyle bir durum var. O köy sezonluk olarak bazı zamanlar kapanıyor. Yani kışın mesela 6 ay boyunca o yolun yolları kapanıyor. Kardan, kıştan. 6 ay boyunca o köyde kalanlar sadece 6 ay boyunca orada kalıyorlar. Ne içeriye giriş ne de dışarıya çıkış yapabiliyorlar. O yüzden gerçekten zorlu bir yol ve öyle kolay kolay gidenleri bulamıyoruz maalesef. Hey,
Ne mi dede? Bağırınca anlamıyorum. Kaderden gelişi. Kaderden. Alaya. Yine bekliyoruz. Yaklaşık bir 4 saattir burada böylece bekliyoruz. Herkes geliyor gidiyor, biz hala burada. Bakalım ne zaman gelecek. Yani oraya ulaşmanın zor olduğunu biliyordum fakat bu kadar zor olacağını gerçekten beklememiştim. Bayağıdır bekliyor olmak can sıktı. Bir de hani gidebileceğiz mi, gidemeyeceğiz mi? Otobüs gelecek mi, gelmeyecek mi? Belirsiz. Neyse, bekliyoruz. 5 saatten fazla oldu galiba. Bilmiyorum kaç saat oldu. Bir şey diyeceğim, bütün umudumu kaybetmiştim. Gece Ama ben de- çadırı burada atarız diye bekliyordum artık. Ve evet, bizi köye iletecek son aracı da bulmuş. Epey zahmetli geçen yolculuğumuzun sonuna yaklaşmıştık. Çok memnun, hayli memnun. Bay bay. Bu kadar bekledik. Bütün umudumu kaybetmiştim en sonunda. Goodbye. Mersi. Hüdafız, hayli memnun. Yoruldukça dinlendiğimiz, durak noktaları, misafir olduğumuz hayatları, tam umutların tükendiği yerden yeniden bulunan fırsatlarıyla alınmış nice derslerin olduğu tümüne yaşam denen hayat yolculuğuna benzerliğiyle bir yolculuğun sonuna gelmiştik. Bizim avarelerin yolculuğu bir yere varmak istemekle başlamıştı ama meseleleri varmakta değil, o yolda olmaktaydı. Rahmat. Selam, çetori. To çetori. Ha? Çetori. Hop, uba. İsmin çi? Nabiyonda. Nebiyallah. Şu manzaraya bir süre oturup bakmayı, izlemeyi ve hissetmeyi istiyorum şu an.